Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle kolay yapımı ve parmak yediren inanılmaz lezzetiyle sürekli yapmak isteyeceğimiz tariflerden biri olacak. Fırın tandır tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine yarım kilo orta yağlı dana döş kıymayı alalım. Üzerine bir adet rendelenmiş kuru soğan, bir adet orta boy kırmızı kapya biberi, olabildiğince küçük olacak şekilde doğrayıp üzerine ekleyelim. 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve birer çay kaşığı kadar karabiber ve pul biber ekleyip iyice yoğuralım. Yaklaşık 4-5 dakika kadar iyice yoğurdum. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elimizi ara ara suya batırarak videoda gördüğünüz gibi şeklini verelim. Ve diğer malzemelerimizi hazırlayana kadar hazırladığımız köfteyi buzdolabına kaldıralım. Yaklaşık 4-5 adet közlenmiş patlıcan. Ben yazdan közleyip derin dondurucuda sakladığım közlenmiş patlıcanı kullandım. Buzu çözülene kadar süzgecin içerisinde beklettim. Çözüldü ve fazla suyunu bıraktı. Tahtanın üzerine alalım ve 3-4 adet közlenmiş kapya biber. Yine yazdan közleyip derin dondurucuda sakladığım közlenmiş biberi kullandım. Yine buzu çözülene kadar süzgecin içerisinde bekletelim ve fazla suyunu bırakmasını sağlayalım. Daha sonra tahtanın üzerine aldım. Orta irilikte olacak şekilde doğrayalım. Daha sonra tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Üzerine bir adet kuru soğanı yarım ay şeklinde doğrayıp ekleyelim. Birkaç dakika kadar kavuralım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekleyip kavurmaya devam edelim. Daha sonra üzerine közlenmiş patlıcan ve biberi ekleyelim. Birkaç dakika daha kavurmaya devam edelim. İki üç adet orta boy, kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesi ekleyelim. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber ve yarım çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Orta ateşte yaklaşık 4-5 dakika kadar kavuralım. Daha sonra ocaktan alalım. Büyük boy yuvarlak borcamın içerisine dökelim ve eşit şekilde yayalım. Önceden hazırladığımız köfteleri videoda gördüğünüz gibi üzerine yerleştirelim.
Daha sonra 50 gram eritilmiş tereyağının üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip karıştıralım ve yemeğimizin üzerine gezdirerek dökelim. Daha sonra 175-180 derecelik ısınmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık yarım saat pişmeye bırakalım. Yemeğimiz pişerken bu sırada üzerinin hamurunu hazırlayalım. Yoğurma kabının içerisine 2 yemek kaşığı yoğurdu alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay bardağı su ekleyip karıştıralım. Unumuzu azar azar ilave edelim. İlk etapta 1 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 dolu çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Ununu azar azar ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlandığında spatulayı içerisinden alalım ve ununu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 2,5 su bardağı un ekledim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Üzerine buzdolabı poşetiyle örterek yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Daha sonra üzerine biraz un serperek borcamın üzerinden biraz taşacak büyüklükte açalım. Ve hamurumuz hazır. Yarım saattir pişen yemeğimizi fırından alalım. Hemen sıcakken üzerine açmış olduğumuz hamuru yerleştirelim. Bir adet yumurta sarısını üzerine her tarafına gelecek şekilde sürelim. Üzerine biraz da susam serpiştirdim. Yemeğimizi tekrardan 180 derecelik fırına verelim. Üzeri kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım. Yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede üzeri kızardı. Yemeğimizi fırından alalım ve sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi hem görsel güzelliğiyle hem de lezzetiyle harika bir yemek oldu. Hamurun kenar kısımlarını bıçakla geçelim ve üzerinden alalım. Ben üzerine biraz da kıyılmış maydanoz serpiştirdim. Gördüğünüz gibi üzerindeki hamur da gayet güzel pişti ve çok lezzetli oldu. Üzerindeki hamuruyla birlikte servis edelim. Bizim ailecek beğendiğimiz inanılmaz lezzetli bir yemek oldu. Sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de denerseniz çok beğeneceksiniz.
Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.